Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu bölge. Bu bölge nedir? Ondan bahsedelim. Şimdi değerli arkadaşlar, bu bölge mevzusu bize aslında geç işlem aldıracak. Şöyle düşünün. Yani geç işlem derken beklemeli. Bizim normalde yükselirken bir grafikte mesela yükselen mumlar var. Üç tane yeşil mumumuz var. Yani bu üç tane yeşil mumdan kastım şu. Yani bu mumlar yukarı doğru 3 adet yeşil mum yakacak. Bunları uzun bir mum gibi düşünün. Daha sonra bize bir tane şu şekilde doji tarzı bir mum lazım. Yani dojiden kastım nedir? Gövdesi küçük, fitilleri şuradan bir tane gövdeli. Diyelim ki yükselirken kırmızı bir tane düşüş mumuna ihtiyacımız var. Yani 3 tane bizim yeşil mumumuz, daha sonra bir tane kırmızı mum ve daha sonrasında yukarıya doğru devam eden yükseliş mumlarının olduğu bölge. Şimdi bu yükselene örnek değerli arkadaşlar. Yani yükselen bir piyasada en az 3 tane yeşil mum, bir tane kırmızı mum, diğerleri yine ne şekilde olacak? Yeşil mum şeklinde olacak. Tamam. Bu bizim için yükselen bir yapıya ait bir mum. Burada ne yapıyoruz? Genelde şunu yapıyoruz değerli arkadaşlar. Burada hacim profiliyle ölçersiniz ama gerek duymadan şöyle hızlıca anlatayım. Hacim profiliyle zaten biz işlem alırken uygulamalı göstereceğim. Buraya geliyorsunuz. Yani bu mumun orta noktasına bir tane çizgi atabilirsiniz. Veyahut da bu mumu da bu fitilli doji tarzı bir mum istiyoruz. Bakın dikkat edin. Buraya bir tane işte bu fitilinden bu fitiline bir bölge çekiyorsunuz ve diyorsunuz ki buraya tekrar temas ettiğinde, yani şu bölgeye tekrar grafik geldiği zaman biz ne yapacağız? Long pozisyonu değerlendiririz. Tabi burada tutunup tutunmadığı önemli. Buraya geldiği zaman grafiğin tekrar bir long pozisyonu bu bölgelerden, bu bölgelerin içinden bir yerden long pozisyon alacağız. Peki ne dedik? 3 tane yeşil mum, bir tane kırmızı, birazdan grafikler üzerinde de bahsedeceğim. Bir tane satış mumu, yani burada doji tarzında bırakması daha iyidir. Sonra yükselen yeşil mumlardan oluşacak. Aynısının tam tersi, yani kırmızı mumlardan oluşacak. Yani 3 tane kırmızı düşen mum şu şekilde. Bir tane doji tarzında bir yeşil mum arada düşerken. Yine 3 tane bizim karşımıza kırmızı düşen mum şeklinde grafik tekrar bu bölgede, yani şunu gövdeli bir mum olarak düşünürsek yeşil gövdeli doji tarzında, bu sefer de tam tersini yapacağız. Ne yapacağız? Geleceğiz bunun fitillerinden bu bir bölge belirleyeceğiz kendimize. Bu bölgeye tekrar grafik uğradığı zaman short pozisyonuna girmiş olacağız. Yani grafik bu bölgeye tekrar temas ettiğinde ve tutunamayıp düşmeye başladığı zaman şu bölgeden short pozisyonu alacağız. Anlaş ne yapacağız? En az 3 tane kırmızı mum, bir tane yeşil mum. Kırmızı düşen mumlar bu bölgeye tekrar temas ettiğinde short. Yani bölge dersimizin ilk konusu. Yükselen yeşil mumlar, bir tane doji kırmızı mum, daha sonra yeşil mumlar, yükseliş mumlarının olduğu bölgede tekrar bu bölgeye temasla ne yapacağız? Long pozisyon alacağız. Ama izleyeceğiz, o bölgede tutunamayıp kırdığı zaman bu bölge artık bizim için alıcılı bölge, satıcılı bölgeye döner. Örneklerimize geçelim. Demek istediğimiz konu şu an bu. Şimdi Ethereum grafiğinde bunu biz bir inceleyelim. Örnekler verelim. Şimdi 4 saatlik günlük grafiklerde daha iyi sonuçlar alırsınız. Daha kısa zaman dilimlerine lütfen inmeyin. Buna dikkat edin. Şimdi değerli arkadaşlar, gelelim. Beklemeli bir işlem olduğunu unutmayın. Bizi biraz geç işleme sokacak ama güzel bölgelerden işlem alabileceğiz. Şimdi önce long yönünü anlatalım. Bakalım nerede bu işlemler var. Ya geçmişe de gidebiliriz. Sıkıntı değil. Mesela bakın bu bölgede bir tane karşıma geldi. Bir, iki, üç tane
Şimdi şu mumun biraz daha doji tarzı olmasını tavsiye ederim. Bu mum biraz, bu örnek olur fakat doji tarzı olması daha iyi. Yükselen yeşil mumlar sonrasında bir doji kırmızı mum, daha sonra bir üç tane yeşil mum ardına devam etmesi lazım. Görürsem şorta da örnek vereceğim. Şimdi eee, ne anlattık? Yükselen yapıda yeşil 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 bir tane doji satış mumu. Şu mesela olsa kırmızı olsa güzeldi. Devam ediyorum. Şöyle grafikte 4 saatlik zaman dilimindeyim. Mesela bakın buradaki bölge benim için uygun bir mum. Buna tekrar temas ettiği zaman grafik bu bölgenin alıcılı bir bölge olması gerektiğini bilmemiz lazım. Mesela bunu örnek olarak kullanabilirim. Çünkü yeşil 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 bir kırmızı mum yani long pozisyonuna örnek diyebiliriz. Mesela burada bu bölgeyi işaretliyorum. Diyorum ki grafik tekrar bu bölgeye bir daha temas ederse ben long pozisyon açacağım diye düşünüyorum. Bu epey uzun bir zamanla rally yaptıktan sonra coin bu bölgelere geliyor mu bir bakalım. Hala gelmemiş. Bakın bu bölge mesela şu an itibariyle alıcılı bir bölge olarak çalışması gerekirken sağlam kırılıyor. O zaman bunu hemen ne yapıyorum? Kırmızıya çeviriyorum, direnç bölgesine çeviriyorum. Diyorum ki bu bölge kırıldı, tutunamadı, buradan kalkış yapamadı. Kalkış yapması için ne gerekiyordu? Bizim bu bölgeye geldiğinde takipteyiz. Yani buradan kalkacak diye bir kanun yok. Buraya geldi, sekti. Tekrar bu bölgeye temasla long pozisyonuna girilebilir. Fakat bu bölgeyi kırdı, ne yaptı? O zaman direnç oldu. Bu bölge bizim için artık direnç bölgesi ve düşüş bölgesine geçmiş oldu. Şimdi şu an itibariyle devam edelim anlatımımıza. Yani bu bizim için yakın zaman dilimlerinde de kontrol. Mesela buradaki bölge bakın. Yükselen bir yapı var. Bir kırmızı. Bunun doji olması, daha gövdeli bir mum olmasını istemiyoruz. Doji tarzı olması lazım. Şu bölgeye geldim efendim. Ne yapıyorum? Bu bölgeyi ben alıcılı bir bölge olarak düşünüyorum. Zaten bakın burada bunu tabii satıcılı olarak değil yeşile çeviriyorum. Diyorum ki bu grafik bu bölgeye temas eder ve burada tutunursa, mesela burada altına sarkıyor bir likidasyon temizliği, tekrar kalkıyor ve bu bölgeye doğru gelip long pozisyon fırsatı veriyor. Bu bölge kırılıp gövdesi aşağıda kapanırsa zaten bunu biz direnç bölgesine yani satıcılı bölgeye çeviririz. Ne yapıyor o zaman? Kalkıyor buraya bir fitil atıyor. Siz izliyorsunuz. Mesela buraya geldiği zaman long pozisyonu açtığında zaten stop etmiş olabilir. Veyahut da sen burada işlem almış olsan, yani %2, %3'lük bir Ethereum'da yükseliş söz konusu olmuş. Belki kar alır çıkardın fakat hala izliyorsun. Diyelim ki burada gördün bunu. Grafik buralarda. Tekrar bir fitil attı. Gördün, izledin. Bir kalkış mumu tekrar geri dönüştü. Burada pozisyona girebilirsin. Buradan zaten kalktığı gibi Ethereum'un en yüksek tepesini %10, %13'lere varan bir yükseliş yapıyor. Mesela bu bölgede kırılımı geliyor. Şimdi sen buradan long pozisyon açtığın bir bölgenin kırılımıyla beraber bu bölgede short açmayı deneyeceksin. Ne yapacaksın? Bu bölgenin artık satıcılı bölge olduğunu düşünüp kırmızıya çevireceksin ve diyeceksin ki tekrar bu bölgeye bir temas gelirse ki şurada geliyor. Short pozisyon alacağım deyip buradan short pozisyonunu alıp %6'ya 7'ye varan bir düşüş sergiliyor. Bu bölgenin üstünde tutunursa long pozisyonuna tekrar döneceksin. Bu şekilde devam edeceğiz. Mesela burada bir kırılım var. Yine retest hareketiyle short devam ediyor. Gördüğünüz üzere aşağı doğru düşüyor. Long pozisyonda ne yapacağız? Bizim aslında bunların ilk dersimizin bölge dersi olmasının sebebi de bu zaten. Bizde ne diyor? Eğer bir grafik yükselen bir yapıdaysa aradaki kırmızı satıcılı bu bölgenin, mesela burada bakın, şuralar kullanılabilir ama birden fazla yeşil gelmiş. Düşüş için örnek vermek gerekirse yükselişi önce bir tane daha örnekle belirleyelim. İşte bakın bu dediğim gibi bu bölge olur fakat biraz daha doji tarzı olması. Burayı kullanabilir miyiz? Tabii kullanırız. 3 tane yeşil. Bakın bir tane kırmızı, 3 tane yine iki üç tane bir yükselen bir yapı var. Burayı kullanmak istersen geliyorsun. Ne yapıyordun? Bir bölge belirliyordun bunların arasında. Ve tekrar grafik bu bölgeye temas ettiğinde long pozisyonuna giriyorduk. Burada long pozisyonunda girdiğimizde mesela şu bölgenin orta noktasından yüksek %10'luk bir yükselişe sebep oluyor. Bu bölge kırıldığı zaman da tekrar o bölgenin satıcılı bir bölge olarak
devam etmesi ve işte şuralarda olduğu gibi short pozisyonuna girmek gerektiğini söyleyebiliriz. Tabii bazı belirlediğiniz bölgelerin sizin için önemli noktalar olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kırıldığı zaman burası artık satıcılı bir bölge olacaktır, direnç bölgesi olacaktır. Mesela bakın burada bir bölgemiz var. Mesela yükselen bir yapı var. Üç tane yeşil mum, bir kırmızı mum. Tekrar devam ediyor. Beklemeli bir işlem olduğu için biraz geç işleme sokar ama alıcılı bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Tekrar grafiğin bu bölgeye temas etmesi, ya bu orta noktaya gelmeden yükselmiş fakat bu bölgelerde artık yükselip geri dönüş hareketlerinde long pozisyonuna girmek gerekiyor. Long pozisyonunda işlem kovaladık bu bölgeye çünkü bir düzeltme hareketi gelmiş. Dikkat edin bakın burada ne yapıyor? Şuradaki belirlediğimiz bölge yukarı hareketleniyor. Sonra düzeltme hareketi bu bölge içerisine geliyor. Tekrar bir fitil atıyor. Kalkıp yükselişini tamamlıyor. Yani long pozisyonuna şuradan yakaladığınızı düşünürsek %18'e varan bir yükseliş belirliyor. Peki short için bir anlatım yapalım. Long pozisyonunda dediğimiz anlaşılmıştır umarım. Ne yapıyoruz? Burada geliyoruz. Şimdi bu bölgenin düşüşe bir örnek verelim. Düşerken mesela bakın bu bölgede mesela bir tane çalışan kısım var. Burada short bölgesi kısa zaman diliminde mesela değerlendirilebilir. Yükselen yapıların dışında düşen bir yapı arayacağız. Düşen yapının arasında bir tane yeşil mum aramam gerekiyor. Bunun için ne yapmam lazım bakalım. Mesela bakın bu bölgede güzel bir. Aslında yükselişlerde şöyle bir mum daha hoş. Mesela bunu görmüşken alalım. Burada bir bölge belirledik kendimize. Grafik tekrar bu bölgeye temas ederse long pozisyon açacağız dersiniz. İşte burada olduğu gibi. İşte izlemekten kastım bu. Geliyor bu bölgeye düşüyor. Bir kalkışma hareketi yapıyor. Tekrar salıyor. Bir daha derken buradan bakın ne yapıyor? Kendini tam şu bölgeden long pozisyona girdi. Güzel bir yükselişi yakalama fırsatımız. Bakın gördüğünüz gibi hatta rally'yi yakalama fırsatımız oluyor. Onu da takip ederken ne yaparsınız? Bu bölgede işlem aldığınız için şuradan bir trend çizgisi çekersiniz. Bu trend kaybedildiği zaman pozisyonu kapatırsınız. Şu bölgelerde kırılımı geliyor zaten. Sonra da düşüş. Bakın kar eriyor. Şu an önemli bir bölgeden bahsetmiş olduk aslında kısaca burada. Şimdi Ethereum canlı grafiğinde de zaten nereden bakarsanız bu bölgeyi bir kez kalkmış. Tekrar bu bölgenin oralarda şu an itibariyle fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bu bölgeyi kırarsa gerçekten ciddi anlamda yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Mesela burada karşılaşırsak bahsedelim. Düşüşe hiç örnek vermedik. Düşerken kırmızı mumlar arasında bir cılız yeşil mumdan bahsetmemiz lazım. Burada mesela var mı canlı bakalım. Mesela şu bölge bir 2 kalmış. 3 tane 3'e 3 yani sağında solunda 3 tane mumdan bahsedebiliriz. Bakıyorum şöyle düşüş örnek vereceğim. Günlükte ve 4 saatlikte kullanmanızı tavsiye ederim. Şu bölge mesela hala alınabilirdi. Yani bunu almak istiyorsanız mesela kırmızı 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 yeşil mumlar ve kırmızı şeklinde devam ediyor. Şunun tek mum ve yeşil mum olmasını tercih ederdim. Burayı almak isterseniz mesela bu fitilden bu fitile kadar çekip bu düşüşün geri tepkimesinde yani burası artık bizim için nedir? Short'a gireceğimiz bölgelerden birisi. Bunu ne yapmam lazım o zaman benim? Direnç bölgesi olarak belirlemem lazım. Yani satıcılı bölge olarak düşünüyorum. Tekrar grafik bu bölgeye doğru temas ettiğinde short pozisyonu aramam gerekiyor. Bunun için hazırlığımı yapıyorum. Geç işleme sokar dememin sebebi bu zaten. Şöyle baktığınız zaman işlemin bu bölgeye gelip bu bölgenin üstüne atıp kırıp üstüne oturduğunda tabii ki alıcılı long pozisyonuna dönmen lazım. Fakat bu bölge artık bizim için belirlediğimiz satıcılı bir bölge olduğundan dolayı biz bu bölgeyi takip ediyoruz. Bir kez aşağı salıyor kendini tekrar oraya bir temasla yaklaşık %26'ya varan bir düşüş sergiliyor. Burada önemli bölgelerden birisi olabilir. Bir sonraki grafiğin yükselişiyle alakalı tekrar buralar bizim için direnç olacaktır diye düşünebiliriz. Şimdi bu taraflara gidelim. Mesela
Düşerken 3 tane kırmızı mum arasında cılız bir yeşil arıyorsunuz. Short bölgesi bulmak için. Bakıyorum buralarda bir tane şurada gördüm hemen. Tabi burada 3 tane mum yok ama 3 tane olmasını tavsiye ederim. Bu kullanılabilir. Fakat bizim stratejimize 3 tane düşen mum, bir tane cılız kırmızı. Mesela bu bölgeyi almak isterseniz alabilirsiniz. Çünkü ikisini bir içine alabilirsiniz. Bunun fitilini kullanabilirsiniz. Short bölgesi arıyoruz. Diyoruz ki fiyat tekrar bu bölgeye temas ederse ben short pozisyonu açacağım diye düşünüp işlemi takip ediyorsunuz. Bu bölgenin geliyor grafik, bu bölgede bir içeriye girdikten sonra bir düzeltme hareketi yapıyor. Ne kadarlık bir düzeltme hareketi yapıyor? %4'e varan, 6'ya varan. Tekrar bu bölgeyi kırıp üstüne oturuyor bakın. Buraya oturduğunu gördüğünüzde izlerken, ya bu hocam biz short pozisyonunu hemen burada emirle atalım mı? Emirle atıyorsanız yakın stop kullanmanızı tavsiye ederiz. Fakat buradan düzeltme hareketini yapınca tekrar bu bölgeyi kırıyor. Artık burası senin için kırıldığından dolayı alıcılı bir bölgeye geçiyor. Sen de bu bölgeyi artık destek bölgesi olarak kendine belirliyorsun ve bu bölgenin üstünde tutunduğunu görünce long pozisyonuna dönüyorsun. Tekrar bu bölge bizim için bir daha gelirse tekrar alıcılı bir bölge olacaktır diye düşünüp takip ediyoruz. Bu bölgeye tekrar coin temas ettiği gibi, bakın dikkat edin, temas ettiği gibi kalkıyor ve ufak bir düzeltmeden sonra burada bir kalkışmasını yapıyor. Sonra ilerleyen zamanlarda tabii bu bölge kaybedilince ne yapıyor? Siz bu çalışmaları yaptıktan sonra önemli bölgelerden birisi geliyor, burada tutunuyor tekrar. Bir kalkışma hareketi derken tekrar bu bölgeye bir temasla şuraları temizliyor. Bir daha kalkmaya çalışıyor ama kırılımıyla beraber aşağı düşüyor. Tekrar bu bölgenin tam arasında bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu bölge tekrar çalışıyor. Bakın tekrar kırılıyor. Bir daha retest hareketiyle short pozisyonuna devam ediyor. Mesela bu şu an itibariyle bu hala satıcılı olarak kaldığını düşünebiliriz izlediğimiz zaman. Yani grafiğin canlısında burası da bir ilerleyen zamanlarda direnç bölgesi olacaktır. Bu da şu an itibariyle baktığımızda yine bakın daha önceki kendine destek olarak edindiği bölgenin kırılıp artık bir retest bölgesi olduğunu ve düşüş için önemli bölgelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Ethereum 2200 üzerine günlükte oturduğu zaman yükselişine devam edecektir diye bir yorum çıkarabilirsiniz. Ta ki buradan tekrar düşüşlere örnek vermek gerekirse biraz daha bölgeyi düşüş anlamında netleştirelim. Yükselen yapılara ihtiyacım yok. Kısa zaman diliminde bu, diyelim ki bu anlattığım ifadeyi buldunuz. Mesela bakın burada ilk seferde şu bölge var. Yani buradan coin düşerek geliyor. Bir tane satıcılı mum bırakıyor. Devam ediyor. Bakın şu da kırmızı olsa iyiymiş. Ha, şu yeşil olsa tam iyiymiş. Mesela bunun yeşil olması çok değerli bizim için. Fakat değil. Şuradaki bölgeyi bir işaretliyorum. Diyorum ki tekrar grafik bu bölgeye geldiği zaman short olarak değerlendireceğiz diye bakıyoruz ve bu bölgeye tekrar geliyor. Buradan zaten bir satış yiyor. Bir fake hareketle. Mesela burada long pozisyon almış olsam bile hani kırılımla şurada mum kapattı deyip %2 üç'e varan bir, yani stoplu takip edersin aşağı doğru kırıldığını görünce bu bölgenin artık bizim için bir direnç bölgesi, yani satıcılı bölge olması gerektiğini düşünebiliriz. Mesela burada bakın patlattığı gibi geçip gidiyor. Mesela buradaki girdiğin işlem başarısız olsa burayı long pozisyonuna çevirmiş dersin. Tekrar long pozisyonuna devam edersin. Ama burada tutunamayıp aşağı doğru indiği için satıcılı bir bölge, yaklaşık olarak ne kadar bir düşüşe sebep oluyor? Buradan, yani bu destek noktası, ya bu fitili doldurduğu bölgeye kadar bile tutsan %10'a varan bir düşüş sergiliyor. Burayı tekrar kırdıktan sonra artık senin için bu direnç bölgesi ne oluyor? Alıcılı bir bölgeye dönüyor. Şu an takip ederken diyorsun ki bu grafik eğer bu bölgeye temas ederse ben tekrar long pozisyonunu açmam gerekiyor. Ya önemli destek noktalarından birisi olduğunu düşünüyoruz ve kırdığı gibi bakın üstünde tutunuyor. Bayağı da orada oyalanıyor mesela buralarda. Tabii burayı ihlal ederek gidiyor. Tekrar kırınca ciddi anlamda satıcılı bölgelerden birisi tekrar olmuş oluyor takip ederken, ama birçok long fırsatı, yani vadeli işlem yapanlar için verdiğini görüyoruz. Mesela bu bölgenin altına sarktıktan sonra kalkıp buraya bir retest hareketiyle %8'e varan bir kalkışma yapıyor mesela. Bakın buralarda da
bir hayli long fırsatları veriyor. Ama kırıldıktan sonra tabii bu bölge artık önemini yitiriyor. Dikkat edin, bölge dersi bizi geç işleme sokar. 4 saatlik zaman diliminde, günlük zaman dilimlerinde kontrol etmek daha iyidir diye tavsiyede bulunalım. Şimdi mesela günlükte açtım. Günlükte bir tane short pozisyonla örnek verebiliriz bulabilirsek. Ne yapacaktık? Grafik düşerken arada bir tane yeşil kırmızı düşüşte böyle, yükselişte o şekilde grafiğin canlısına kadar geldik. Biraz şöyle ilerleyelim. Geçmişten bir örnek bakalım. Mesela bakın bu bölge örneği. Günlükte grafik ne yapıyor? Bir yükselişe geçiyor. Bir, iki, üç tane. Mesela bakın burası çok güzel bir bölge. Günlükte açtım şu an. Günlükte 4 saatlikte, bir saatlikte daha da bölgeye geliyor. Bakın ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Tekrar bu bölgeye bir retest yapıyor. Kısa zaman dilimlerinde buradan long pozisyon alman gerektiğini bilebilirsin. Veyahut da bu grafikte dersin ki ya bu bölgeye geldiği zaman ne yapacak ve ben burada long pozisyon açayım mı, açmayayım mı? Bunu değerlendireceksiniz. Bu bölge tekrar bakın tutunamayıp kırıldığında iyi bir short bölgesi olmuş oluyor. Yükselirken ki aradaki cılız kırmızılar bizim için short bölgesi. Yani tekrar özür dilerim, yükselirken long bölgesi. Düşerken kırmızı mum ise bize tekrar direnç bölgesini, yani satıcı bir bölgeyi ifade ediyor. Günlükte bakıyorum şöyle, düşüş için örnek vermek gerekirse. Çalıştığınız grafik üzerinde bunu uzun zaman diliminde değerlendireceğiniz güzel bir strateji diyebiliriz. İlk dersimizin konusu da bölge. Zaten ne indikatör kullanıyoruz ne bir şey. Temiz bir grafik üzerinde değerlendiriyoruz. Mesela bakın burada örneğin grafik geliyor. Şu da aynı zamanda geçerli. Bakın şunu alabilirim. Yükselirken, yani long bölgesi belirlerken bir 2 3 tane yeşil arasından devam ediyor. Yine aynı şekilde buradaki bölgeyi de alabilirim. Yani coin, hangi coin olursa olsun, şu an Ethereum'da bahsediyoruz. Tekrar bu bölgelere temas ettiğinde tutunduğunu görürsek long pozisyon açmamız gereken önemli bölgelerden birisi bu iki taraf. Ne yapıyor? Buradan aşağı doğru kırılım yapıyor. Retest hareketiyle o zaman senin de bu bölgeyi short olarak çalıştırman lazım. Ama bu bölgede tutunup yukarı doğru gittiğini görürsen long olarak çalıştırman lazım. Tekrar destek ve direnç olarak çalışacaktır bu belirlediğiniz bölgeler, ki bakın iki tane yer vardı orada. İki yerde sağlam bir şekilde tutmuş, akümüle olmuş ve üstüne doğru hareketini devam ettirmiş. İlerleyen zamanlarda tekrar bu bölgeden sarkmış, yukarı kalkmış. Fakat retest hareketiyle tekrar düşmüş. Önemli bir bölge bulduğunuzun dikkat edin. Önemli yani. Bu bahsettiğimiz şey kritik noktalar. Kritik noktalarda yükselirken ki aradaki cılız kırmızılar, alıcılı bölge tekrar grafiğin oraya temas etmesiyle, yük düşerken de yeşil mumlar ise satıcılı bölgeyi temsil ediyor diyebiliriz. Bölge dersi bu. Mesela bakın burada grafik birkaç tane var ama şurası iyi, değerli. Günlükte bu hareket ediyorum. Mesela bu bölgenin yakınında bir daha varsa ne yapıyorum? Tutuyorum, burayı geniş tutuyorum. Yani bu bölge benim için direnç bölgesi. Buraya grafik çarpıyor. Tekrar aşağı geliyor. Bir daha çarptığında şuradan short bölgesi diyebiliriz. Üstüne kırılınca long bölgesi, mesela %5'e varan bir salınım hareketi yapıyor. Tekrar bu bölgeyi deniyor. Bir daha yapıyor. Ve tekrar kırıp üstüne reteste bu bölgeyi artık sen alıcılı bölgeye çevirmen gerekiyor. Demelisin ki artık bu bölge kazanıldı. Buradan ben tekrar temasla longa gireceğim ve pozisyonumu bakın. Uzun soluklu tutsanız bile önemli bir bölge burası bu arada. Ne yapıyor? Güzel bir yükselişleri yakalamış oluyorsun. Şu bölgenin oradan aldığın long pozisyonu. Bakın ne kadar bir yükselişe karşılık getiriyor tekrar. Bu bölge önemli bir bölge. Eğer fiyat bu bölgeye tekrar gelirse buradan kalkacaktır diyebiliyoruz. Bakın geliyor da zaten. Buradan kendisini ciddi anlamda bir yukarıya atıyor. Fakat yükselen trend olmadığı için tekrar aşağı doğru düşüyor ve bu bölge kırılınca short bölgesi olarak çalışıyor. Yani bir bölgeyi takip ederek götürebilirsiniz. Kazanıldığında long, kırıldığında short. Kazanıldığında bakın burada kazanıyor bölgeyi, dikkat edin. Sağlam bir mumla hem de kazanıyor. Pat 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 yukarıya doğru, çok önemli. Mesela burada short alıp kısa vadede stop tutan biri stop olmuştur.
long pozisyonda veya kar almış mı bakalım. %5'e varan alınabilir. Stoplu. Short'unu tutsa bile kar alabilir. Anında terse döndürüyor grafik. Gördüğünüz gibi şurası ciddi anlamda bir alıcılı bölge. Bakın gördünüz mü? Bakın ta şimdiye karşılık gelen bir yeri bulmuş olduk. Evet değerli arkadaşlar, birinci dersimiz bu şekildeydi. Umarım anlatabilmişizdir. Ne yapıyoruz? Yükselirken 3 tane yeşil mum arasında bir tane kırmızı mum doji tarzı olması iyi. Fitilinden fitiline bir bölge belirliyoruz. Ve diyoruz ki grafik tekrar buraya temas ederse long kaçacağız ama tutunamayıp kırarsa direnç bölgesi oluyormuş. Düşerken de 3 tane kırmızı mum arasında bir yeşil mum, yine 3 tane kırmızı mum. Bu bölge direnç bölgesi olarak belirleniyor. Grafik tekrar o bölgeye gelirse orası bizim için bir satıcılı bölge oluyor. Buradan short pozisyon aramamız gerektiğini düşünebiliriz. Fakat bu bölge kazanınca ne olacak? Direnç aynı zamanda desteğe dönüşecek, long'a gireceksin. Yani aslında bizim 4 tane işlem alma şansımız var. Kırılırsa yukarı yönlü long, aşağı yönlü tutunamazsa düşerse short. Long olarak belirlediğiniz bölgeyi tekrar geldiği zaman yukarı doğru tepki verirse long, eğer tutunamaz kırılırsa short diye değerlendirebiliriz. Bu dersimiz bu şekildeydi. Birinci ders bu. İkinci derste market kırılımını konuşacağız. Hepinizi seviyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.